Volvo XC90 ile birlikte Barcelona'dayız. Volvo'nun bugüne kadar geliştirmiş olduğu en güvenli araç dediği XC90'ı daha önce çok özel bir organizasyonda İsveç'te incelemiştim. Şimdi sıra bu aracı kullanmaya geldi. İnanın ben çok heyecanlıyım ve direksiyonu başına geçmek için adeta sabırsızlanıyorum. O yüzden lafı fazla uzatmadan, sizi de daha fazla bekletmeden gelin incelememize başlayalım. Yeni XC90'ın tasarımı ilk bakışta insanı adeta büyülüyor. 13 senedir yollarda gördüğümüz bir önceki nesline kıyasla adeta çağa atlamış olan XC90 artık çok daha dinamik. Büyük panjurun üstündeki yeni tasarım ikonik Volvo oku ve torun çekici diye adlandırılan gündüz farları bir hayli dikkat çekici. Profili genel hatları ile selefini andırırken geniş cam yüzeyler iç mekandaki ferahlık hakkında ufak tefek ipuçları veriyor. XC90'ın arkası ise ağırbaşlı olduğu kadar şık görünmeyi de başarıyor. XC90'ın direksiyonu başındayım. Volvo, XC90'ın kabini için bugüne kadar üretilmiş en kaliteli Volvo tanımlamasını yapıyor. Haksız da sayılmazlar, burada kullanılan malzemelerin kalitesi övgüyü hak edecek kadar yüksek. Dokunduğunuz zaman bunu rahatlıkla hissediyorsunuz, görünüm olarak da çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Buradaki en dikkat çekici özellik neredeyse orta konsolun tamamını kaplayan bu dokunmatik tablet benzeri ekran. Bu ekrandan hemen her şeyi kumanda edebiliyorsunuz ve bu ekranın tasarımı kadar dokunmatiğin hassasiyeti de iPhone telefonları aratmayacak kadar başarılı. Otomobili çalıştırma düğmesi bile son derece şık. Ön sırada sunulan yaşam alanı ve konfor üst düzeyde. Küçük eşyalarınız için bile bir hayli yer var. Buradaki sürgülü alanı çektiğiniz zaman 2 tane bardaklık ve onun yanında ekstra bir alan bile sunulmuş. Arka sırada böylesine boyuttaki bir SUV'dan beklenecek diz ve baş mesafesi çok iyi bir şekilde sunuluyor. Burada yetişkinlerin bile seyahat etmesi kesinlikle sorunsuz olacaktır. 7 kişilik olan XC90'ın 3. sırasındaki koltuklar tahmin edebileceğiniz gibi bagajda gizleniyor. Normalde 692 litrelik yükleme hacmi sunan bagaj bu koltukları kullanıma aldığınızda 314 litreye geriliyor. 3. koltuk sırasındaki yaşam alanı da o kadar geniş ki sadece çocuklar değil yetişkinler bile zorda kaldığı durumlarda burada dırdır etmeden oturabilirler. Gelelim XC90'ın motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum araçta D5 diye isimlendirilen 2 litrelik çift turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. 225 beygir güç ve 470 Nm tork üreten bu motoru sadece 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 8 kademeli otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Bu motorun fabrika verisi yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede sadece 6 litre. Motorun sunduğu performansa gayet iyi. Motor XC90'ın bu heybetli gövdesini hiç zorlanmadan hareket ettirebiliyor. Yüksek torktan dolayı hemen her devirde ayağınızın altında gücü hissediyorsunuz. Şanzımanın da hem hızlı hem de motorla uyumlu olması sürüşün son derece akıcı olmasını sağlıyor. Süspansiyonlar da adeta yoldaki bozuklukları ütülercesine bir darbe yemişe sahip. Burada gerçekten yüksek konfor söz konusu. Tabi kullandığım güzergahta asfaltın son derece kaliteli ve pürüzsüz olduğunu da dipnot olarak belirtmem lazım. Sadece konfor konusunda da değil, XC90 yol tutuş konusunda da bir hayli yol kat etmiş. Volvo'nun ölçeklenebilir ürün mimarisini kullanan ilk model olan XC90 kesinlikle çok daha rigid bir şasiye sahip. Kullandığım virajlı yollarda bunu çok net bir şekilde hissettim.
Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Ben D5 motorlu XC90'ı Barcelona çevresinde yaklaşık 70 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 8,5 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu tüketim değerinin gerçek bir ortalama tüketim değeri olduğunu söylemek zor ama ben kullandığım süreçte bu değeri yakaladım ve sizinle de her zaman olduğu gibi paylaştım. Yeni XC90 hem görünümü hem kaliteli ve geniş yaşam alanları hem de yeni teknolojileriyle bence çok farklı ve çok iddialı olmuş. 7 koltuklu bir lüks SUV düşünenlerin XC90'ı mutlaka incelemelerini tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Bu sefer de Volvo XC90'ın T8 diye isimlendirilen en güçlü versiyonunu kullanıyorum. T8 hibrit bir motor ve devrim niteliğinde teknolojileri barındırıyor. T8'in kaputunun altında 318 beygir güç ve 400 Nm tork üreten hem kompresörlü hem de turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Ve bu motor gücünü XC90'ın ön tekerleklerine aktarıyor. Bir de arka aksın üzerinde 82 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bir elektrik motoru var ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi gücünü arka tekerleklere aktarıyor. Böylece 4 tekerlekten çekişli 400 beygir güç ve 640 Nm tork üreten bir canavar yaratılmış oluyor. Canavar diyorum çünkü bu boyuttaki bir SUV sıfırdan 100 km hıza 6,1 saniye gibi GTI'ları aratmayacak bir sürede ulaşıyor. T8 motorlu XC90'ı pilleri tam şarjlıyken isterseniz elektrik modunda hiç benzin tüketmeden 40 ila 50 km arasında değişen menzilde kullanabiliyorsunuz. Bu son derece iyi bir özellik. İsterseniz de şu an olduğu gibi hibrit modda kullanabiliyorsunuz. Bu modda her iki motorda optimum tüketim ve optimum sürüş özellikleri için birbiri arasında geçiş yaparak çalışıyor. Ben bu aracı hibrit modda yaklaşık 70 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 7,9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Sürüşün başında sadece elektrikli modda ilerlerken yaklaşık 3,5 litrelik tüketim değerini gördüm. Ama tabi piller bitmeye başlayıp da benzinli motor devreye girince bu kat etmiş olduğum mesafede böyle bir tüketim değeri ortaya çıktı. Sonuçta bu boyutta benzinli motorlu bir SUV'dan bahsediyorsanız tabii ki 7,9 litrelik değer gerçekten çok düşük. Peki bana bu otomobili hangi modda kullanmak daha keyifli diye sorarsanız tereddüt etmeden Power modunda olduğunu söyleyebilirim. Onu da buradaki sürüş modlarından seçtiğiniz zaman hem benzinli hem elektrikli motor size en iyi performansı sunmak için devreye giriyor ve gerçekten çok keyifli sürüş özellikleri sunuyor. Benim bu T8 motorla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Ama Haziran ayı gibi bu araç Türkiye'mize geldiğinde ve test sürüşleri başladığında daha detaylı testini yapıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi sıra benim için bu aracın keyfini çıkarmaya geldi. Görüşmek üzere.